Fahrenheit 451'de insanlar iş dışı zamanlarının tamamını 3 boyutlu televizyon izleyerek, 24 saat kulaklarına takılı radyoları dinleyerek ve aşırı hızlı arabaları ile sokaklarda ölüm saçarak geçirirler. Bu tablo günümüz dünyasında ellerindeki akıllı telefonlar ile sürekli online olan toplumu andırır bir yanıyla. Eserin merkezinde olan kitaplarsa bireyselliği temsilen yasaklanmış durumdadırlar. Bugün Bradbury'nin romanında yarattığı bu sığ toplum ile okuyanlara ne anlatmak istediği ile alakalı konuşmak istiyorum. Bu arada içeriği ne yönde genişletmem ile ilgili isteklerinizi videonun altına yazarsanız bana gerçekten çok yardımcı olmuş olursunuz. Konumuza dönecek olursak, kitapların okunmasının yasaklandığı ve insanların sadece eğlenceye zaman ayırdığı, daha doğru bir deyişiyle eğlenceye yönlendirildiği bir dünya kurarak yazar, yüksek teknolojinin devletin elinde ne kadar manipülatif olabileceğini okuyucusuna göstermeyi hedefler. Her ne kadar insanlar kitapları okumayı çeşitli nedenlerden dolayı kendi istekleriyle bırakmış olsalar da hükümet tekrar okumaya başlamamaları için elinden geleni yapar. İşte yeni medya ve hızlı arabalar bu manipülasyonun bir aracıdır. Böylece bir taraftan kitapları yasaklayıp yakarken diğer taraflarda insanların her anlarını eğlenceyle geçirmelerini, böylece başka bir içsel veya ruhsal gereksinim duymamaları istenir. Ancak kitabın hemen başından itibaren görürüz ki insanlar meşgul ancak tatminsizdir. Yeni medya insanlara hizmet edeceğine insanlık onun bir parçası haline gelmiş, sürekli yeni versiyonlarını almak için para harcamakta veya günümüz sosyal medyasında beğeni almaya çalışmak gibi yayınlanan şovların bir parçası haline gelmeye çalışmaktadır. Eşinin Montek'ten dördüncü duvar içinde bir ekran almasını istemesi ve paralarının yetmeyeceğine dair aralarında çıkan tartışma, şovda önemsiz ve anlamsız bir rol alacağına sevinmesini buna örnek olarak gösterebiliriz. Toplumun bu gösterilere ve yeni medyaya dahil olmak için harcadığı çabaya karşılık duygusal olarak aldığı tatmin düşük düzeydedir. Bunun en önemli nedeni ise her şeyden evvel yeni medyanın sığ, başka bir deyişiyle içeriksiz olmasıdır. Buna Montek, Clarice ile yaptığı konuşmadan sonra benzer bir sohbeti karısıyla da yapmak istediğinde şahit oluruz. Montek eşine yayınlanan program ile ilgili sorular sorduğunda Mildred bunlara cevap veremez. Ve bu cevaplarla çok da ilgilenmediğini gösterir. Yani çiftin diyaloğu bize şovun bünyesinde edebiyatta olduğu gibi bir tema taşımadığını anlatır. Öngörebileceğiniz şekilde o kadar tatminsiz ve mutsuzdur ki geceleri yatağından kalkıp aşırı hızlı arabasıyla sokaklarda yol alır. Bu sırada birilerine çarpıp öldürmesiyle ilgilenmez bile. Umursamadığı hayat sadece başkalarınınki de değildir. Kendi hayatının da gözünde değeri yoktur. Ve bu durum sadece Montauk'un eşine özgü de değildir distopya evreninde. Mildred üzerinden anlatılan distopya dünyasının tatminsiz vatandaşının mutsuzluğunu olay örgüsünün hemen başında Montauk eve geldiğinde karısını intihar etmiş olarak bulduğunda öğreniriz. Öğreniriz ki romanın dünyasında intihar artık günlük hayatın bir parçası haline gelmiştir. O kadar ki bu durumlara müdahale etmek amacıyla portatif bir mide yıkama cihazı icat edilmiştir. İntihar edenler hastanelere götürülmemekte, hatta mide yıkama işlemi için doktor bile gelmemektedir. Montauk ve karısının evine gelen ekip aynı gece çok fazla vakaya müdahale etmiştir. Durumun sıradanlığını anlatmak için yazar eve gelen ekibi mide yıkama işlemi sırasında bir taraftan da özensiz bir şekilde sigara içer halde betimler. Teknolojinin bu etkisi ve bu etkinin sistem tarafından kullanılmasına karşılık toplum da buna bir reaksiyon göstermez. Burada Mildred ve arkadaşları bireysellik ve farkındalık adına hiçbir arzu göstermeyen distopya vatandaşlarını temsil etmektedir. Montauk, karısı ve arkadaşlarına bir şiirden dizeler okumaya kalktığında sert tepki görür ve sonrasında karısı ve arkadaşları tarafından ayrı ayrı ihbar edilir itfaiye teşkilatına. Burada romanın tamamını göz önüne alarak baktığımızda Montauk üzerinden yapılan ikinci bir vurgu olduğunu fark edebiliriz. Montauk romanın sonunda eski ahdin yani Musevilerin kitabının parçalarını gelecek yüzyıllara taşıma görevini alacaktır. Clarice'den aldığı ilham ve sonrasında bunu bir topluluk karşısında okuyarak onları aydınlanmaya çağırması ki bu an bir vaaz şeklinde betimlenmiştir ve akabinde toplumdan sürgün edilmesiyle roman kahramanı üzerinden bir Mesih vurgusu yapılır. Kitabın sonunda ateş başında toplumdan tecrit edilen yaşlı adamlarla yapılan konuşmalar ve şehrin atom bombasıyla yok edilmesi beraber düşünüldüğünde yazar kitabın sonunda bu karanlık çağın bitiminde başka bir aydınlık çağın başlayacağının mesajını verir. Ve yeni çağ gelene kadar belki cephe savaşları gibi çok büyük mücadeleleri olmayacaktır. Ancak bu hedefteki her bir insan ezberlediği kitaplar ile geleceğe sabırla hazırlanacaktır. Hristiyanlıktaki
tek başına belirli bölgelere misyon götüren misyonerlerin vurgusunu sanırım hepiniz hissettiniz burada. Toparlayacak olursak, Fahrenheit 451 evreninde insanlar teknoloji ve yeni medyaya bağımlı hale gelmişlerdir. Her seferinde tatmin olmak için daha fazla medya tüketirler. Ancak tüketmekte bu kadar hevesli oldukları eğlence insan ruhuna hitap etmenin çok uzağındadır. Her şeyden evvel bir şey anlatmaz, içeriksizdir. Burada teknoloji toplumsal tatminsizliğe neden olur ve intiharları toplumsal hayatın günlük rutin bir parçası haline getirir. İntihar burada bir yanıyla toplumsal tatminsizliğin ve teknoloji bağımlılığının bir sonucu olarak ortaya çıkarken diğer taraftan insan ruhunun toplumdan yok olmasının bir göstergesidir. Başka bir deyişle insan hayatının önemsiz hale gelmesidir. Önemsiz hale gelen sadece kendi hayatları değildir. Toplumun tamamının hayatıdır. Medyaya bağlı olmadıkları zamanlar aşırı hızlı arabaları ile yollarda dolaşırlar ve bu sırada gerçekleşen kazalar da günlük hayatın bir parçasıdır. Ve bu ölümlere bir ceza uygulandığından bahsedilmez romanda. Yazar burada teknoloji bağımlılığının uyuşturucu ve hipnotize edici etkilerine dikkat çekmeye çalışır ve içeriksiz, bir şey aktarmayan veya beyninizin kıvrımlarında dolaşmayan içerikleri tüketmeyin der okuyucusuna. Bu bağımlılık hem yönetim tarafından manipüle edilmenize neden olur hem de kişisel olarak tatmin ve dolayısıyla mutluluk düzeyinizi düşürür. Ancak böylesi bir ortamda dahi Montek örneğinde gördüğümüz gibi bireysel girişimlerde bulunabilirsiniz. En yakınımızdakiler bile bize karşı gelebilir. Ancak yılmadan elimizdeki bilgi ve içeriği geleceğe aktarabiliriz. Çünkü her medeniyetin bir kırılma anı olacaktır. İşte o kırılma anı gelene kadar hazır beklemek bizim görevimizdir. İsteklerinizi lütfen videonun altına yazın. Sayfamı takip edin. Güzel günlerde görüşürüz.